Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir börek tarifi vereceğim. Katları tek tek ayrılan nefis bir börek tarifi. İnanılmaz derecede lezzetli, kolay, mayalama, bekleme yok. Böreğimizin hamuru için 2 su bardağı ılık süt, 1 çay kaşığı tuz. Karıştıralım, tuzumuz erisin. Unumuzu ilave edelim. Unumu bardaklarla ölçülerek koydum. Dördüncü bardağımı koydum. Daha sonra da azar azar ilave edeceğim. 1 paket kabartma tozu. Hamurumuzu yoğuralım. Unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Bir anda hepsini boşaltmayalım. Kalan unumu da ilave ediyorum. Yetmese de daha ilave edeceğim. Un kalitesine göre un miktarı değişebilir. Kontrollü bir şekilde ilave edelim. Toplamda 5 su bardağı un ilave ettim. Hamurumun kıvamını görüyorsunuz. Poğaça hamurundan biraz sert olsun. Yumuşak olmasın. Bir kenardan tavamıza yağımızı eritelim. 150 gram tereyağı. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. Yağımız erisin, soğusun. Sıcak olarak kullanmayalım. Soğuması için kenara alalım. Bir taraftan da iç harcımıza karıştıralım. Bir kase çökelek, çeyrek çay bağı maydanoz, bir tane büyük boy soğan, ince ince doğrayalım onu da. Çok güzel yakışıyor içerisine, lezzet de veriyor. Bir çay kaşığı tuz. Peyniriniz tuzluysa tuz ilave etmeyin. Tuzsuzsa koyabilirsiniz. Karıştıralım güzelce. İç harcını istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde iç harcı koyabilirsiniz. Patates olur, peynir olur, kaşar olur, kıyma olur. Ne isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Hamurumu masama aldım. İlk başta havasını alıyorum. 1-2 dakika yoğuralım. Hamurum mayalı da mayasız da olsa bu şekilde masada yoğurursanız daha güzel olur. Bezeleri ayırıyorum. 4 tane bezeyi ayırdım. Elimin ortasında beze yapıyorum. Vermiş olduğum tariften bir tepsi börek çıkıyor. Oldukça da bereketli, oldukça da lezzetli. Bezelerimizi kenara alalım. Bir tanesi kalsın, üzerine un koyaraktan hafiften de altını unlayalım, açalım. Öncelikle elimizle biraz genişletelim. Yufka açması kolay, zor değil. Bilmiyorsanız da bu şekilde yırta yırta açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pasta tabağından biraz büyük. İçini altını üstünü unlayaraktan katlayıp kenara alalım. Eğer yeriniz varsa katlamaya gerek yok. Oldukça kolay açılıyor gördüğünüz gibi. İçerisini unlayalım. Katlayacağımız için yapışmasın. Katladığımız tarafları unlayalım. Kenara alalım. Bütün yufkalarımı aynı şekilde açtım. Aynı şekilde katlayıp kenara aldım. İlk yufkamı masama seriyorum. İçerisine tereyağımdan 2-3 kaşık ilave ediyorum. Fırçayla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum.
İlk bir katını boş bırakıyorum. İkinci katına koyacağım harcını. Sararken yırtılma olmasın. Tekrar yağlayalım. Ne kadar bol yağlarsak katlar o kadar tek tek açılır. İç harcımı koyuyorum. Bol bol koyalım. Her tarafına gelecek şekilde yayalım. Soğan sevmiyorsanız koymayabilirsiniz ama çok da lezzet veriyor. Güzel oluyor soğan. Üçüncü katımı koyuyorum. Gördüğünüz gibi aralarına un serpiştirdiğimiz zaman yapışmıyor. Tekrar yağlayalım. Kalan harcımızı da hepsini boşaltalım. Açık yer kalmasın, kapatalım. Peynirli harcı dışarı çıkmasın. Üzerinde yağlayalım. Çekerek saralım. Sararken kendinize doğru çekin. Uç kısımlarını biraz genişletelim. Şekli daha düzgün olur. Katlarken de bu şekilde üzerine bastırarak katlayalım. Yuvarlayıp bir tabağa alalım. Dolapta 15-20 dakika bekletelim. İçinin tereyağının donması lazım. Daha güzel olur o şekilde. Üzerini streç filmle kapatıp dolabımıza alalım. Buzluğa koymuyoruz. Dolabın üzerine koyuyoruz. 15-20 dakikanın arkasından tabağımızı tekrar dolabımızdan çıkardık. Masamıza aldık hamurumuzu. Altına bir yağlı kağıt koyalım. Açması daha kolay olur. Üzerine hafiften elimizle bastıralım. Unlayalım. Birazcık elimizle genişletelim. Birazcık da merdane ile açalım. Merdane ile açarken de üzerini fazla bastırmayalım. Hafif dokunuşlarla açalım. Her tarafı eşit olsun açarken. Tepsimizi alalım. Birazcık da tepside genişletelim. Kalın yeri kalmasın. Her taraf aynı şekilde olsun. Bir yumurta sarısına birazcık süt ilave edelim. 1-2 yemek kaşığı kadar. Karıştıralım. Fırçamızla her tarafına gelecek şekilde bol bol sürelim. Boş yer kalmasın. Çatalla şekil verelim. Bu şekilde şeritler çekerek şekil verelim. Hem görüntüsü hem de güzel olur. Aşırı derecede kabarmaz. Bu şekilde de güzel görünüyor. Görüyorsunuz görüntüsü çok güzel oldu. Lezzeti de çok güzeldi. Çok da lezzetliydi. 180 derece ısınmış olan fırınımıza verelim. 25-30 dakika pişirelim. Nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Fırından çıkaralı 10 dakika oldu. Biraz çıkardıktan sonra ilk sıcaklığının çıkması lazım. Altını da görüyorsunuz. Nar gibi kızardı. Tahtamızın üzerine koyaraktan bir dilim çıkaralım. Katlarını görüyorsunuz. Tek tek sayılıyor. O kadar lezzetli, o kadar güzeldi. Yapması da o kadar zevkliydi. Hiç zor değil.
Tabağımızı alalım, servis tabağımıza. İçine de bakalım. Katlarını ayıralım. Görüyorsunuz katlarını. Hala sıcacık. Katları tek tek sayılıyor, görüyorsunuz. Muhteşem oldu. O kadar da lezzetliydi. O kadar da güzel. O kadar da yapması zevkli. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Zil sesini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.